Merhabalar, hoş Merhabalar, hoş geldiniz. bulduk. Buyurun. Evet, herkes hoş geldi. Umarım çok beğendiniz. Yani herkes izledim insanların tepkileri nasıl sahnelere diye. Müzikli bir belgesel olduğu için bu insanlar genellikle tabii ki daha eğlenceli buluyor. Bunun avantajından çok faydalandık Balkan Sisko'da. Balkan Sisko bizim kendi hikayemiz aslında. Ben 6 yıl boyunca San Francisco'da yaşadım. San Francisco'da yaşarken orada sokaklarda gezerken uzaktan bir "İlle de Roman olsun" ezgisiyle beraber bir kulağıma geldi yani. Ve gittiğim baktığımda küçücük bir ortam, küçük bir kafe, Revolution Cafe diyorlar buraya. İçeride böyle oynuyorlar, dans ediyorlar ve birçoğu Amerikalı. Ee, Balkanlı olanlar az aralarında. Suyu alabilir miyim bu arada? Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Ve orada video prodüksiyon işleri yapıyorduk, reklam tanıtım işleri yapıyorduk. Ve sık sık gitmeye başladık. Bir süre sonra Duygu, baş kahramanımız Duygu'yla ben orada tanıştım. Duygu çok sanatçı ve çok kabiliyetli bir kadın. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, 5-6 dil biliyor. Yani elinden 4-5 parmağında, 10 parmağında 10 marifet bir kadın. Ve ona teklif ettim. Dedim gel beraber böyle bir belgesel çekmeye ne dersin diye. Ve arkadaşım Özgen Göksoy bu belgeselin görüntü yönetmeni. Uzunca bir süre çektik. Daha sonra tabii araya pandemi girdi. Biz daha da farklı görüntülerle daha fazla ekleyebilirdik ama maskeli insanlar koymak istemedik görüntülerimize. Yani biraz zamansız olsun film istedik. O pandemi dönemini hatırlatmasını istedik. E, Bu versiyonda bu şekilde ortaya koyduk. Balkan müziği çok özel bir müzik. Yani Avrupa standartları dışında bir müzik. Avrupalıların buna olan ilgisi zaten buradan kaynaklanıyor. Böyle bir müzikle zaten biz sürekli bu müzikle buradayız. Balkanlar bizim coğrafyamız. Yani şunu söylemek istiyorum buradan, siyasi ideolojik bir çizgide değil ama hakikaten kalbimizde Balkanlar bizim içimizde yani biz orayla yaşıyoruz, o müziklerle yaşıyoruz. Biz Balkanız zaten. Ne kadar Orta Doğulu, ne kadar Avrupalıysak belki daha fazlası Balkanız. Onun için o coğrafyayı unutmamamız, onun kültürlerine, kültürel özelliklerine sahip çıkmamız benim için çok anlamlı. Çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Emeğinize sağlık, teşekkürler. Sorularınızı ve de notlarınızı alabiliriz. Hadi ben sorayım. Buyurun. Yani buradayken sorabilir misin? Aslında büyük bir prodüksiyon gerekiyor. Müzik yapıyorsunuz çünkü müzik belgeseli Evet. yapıyorsunuz ama tek başınızasınız. Evet. Yani nasıl bir süreçti? Biraz o amatör ruh, ya bu benim ilk uzun metrajlı belgeselim. O amatör ruh bize yardım etti. Çünkü o amatör ruh öyle bir şeydir ki bir işin altına, bir yükün altına girdiğinizde böyle bir güç verir. Yani bir Seyit Onbaşı gücü gelir bir insana. Ve sürekli böyle bir çözümler ürete böyle bir zihniniz oraya odaklanır. Arkadaşlarım da aynı şekilde olduğu için, onlar da bu işi severek yaptığımız için, hani derler ya aşk ile yapmak, yani çok klişe olacak ama hakikaten aşk ile yapmak. Zaten bu müziği yapanlar da aynı şekilde yapıyor. Onların da belli ellerinde tabii ki bir takım belgeselde gördüğünüz gibi eğitmenleri, destek olanları var. Ama onları ileri taşıyan şey, o Amerika'da onları ileri taşıyan şey aslında onların aşkı, yani sevgisi. Çoğu yanlış çalıyor. Yani bizim anladığımız şekilde, bizim bildiğimiz şekilde çalmıyorlar. Zaten orada İsmail Lumanovski de bunu söylüyor. Ama onların o sevgisi ona bir şey katıyor diyor. Hakikaten öyle. Bu onların o aşkı beni zaten çok heyecanlı tuttu. Yani şöyle düşünün, Amerika'dasınız. Yapabileceğiniz birçok şey var. Yapabileceğiniz birçok müzik tarzı var ama bir Balkan müziği çalıyorsunuz. Yani Amerikalılara bile bunu orada anlatmak, dostlarınıza anlatmak zor bir şey. Ve çok büyük paralar falan kazanmıyorlar. Ama sürekli toplanıyorlar, bu cemlere katılıyorlar. Yani sürekli bir akış içerisindeler. Bunu sadece aşk açıklayabilir, sevgi açıklayabilir. Biz de o şekilde çalıştık.
Bir zaten gençliğimden, çocukluğumdan beridir bir belgesel merakım vardı. Bunu burada tatbik etmek, bunu göstermek istedim. Böyle. Yayılmış. Yani emeklerinize sağlık gerçekten. Ben zaten Balkan müziklerine de ekstra bilgim var. O yüzden izlerken çok keyif aldım. Yani müzikleri, danslar, işte bu kültür zaten bizim kültürümüz aslında biraz Evet. da yani. Hani yemekler, işte ilk başta gösterdiğiniz börek Börek. kısmı, evet. Yani bu çok bizden, çok bizim için. O yüzden bence çok güzel bir emek var. Çok tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hakikaten öyle, yani yemek kültürlerimiz aynı. Yani Balkanlarda bir çarşıya girdiğinizde, bir pazara girdiğinizde aynı şeyleri görüyorsunuz. Aç kalmazsınız. Kesinlikle öyle. Yani çok güzel, çok orası zaten hani tarihsel olarak da bizim ana coğrafyamız, Osmanlı'nın ana coğrafyası orasıydı yani Balkanlardı. Balkanları kaybedince hani Osmanlı ve Türkiye kolunu falan kaybetmiş olmadı. Yani vücudunun büyük bir parçasını kaybetmiş oldu. Anadolu tabii ki bir önemi taşıyor. Ama asıl Balkanlar, yani bizi biz yapan parçalardan biri. Onun için bu da bir ödev gibi benim için. Bu ödevi de gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Tuğrul Bey, ben bir şey sormak istiyorum size. Siz TRT belgesel ödüllerine gelene kadar birçok ülkede gezdi belgesel zaten. Birçok ülkede seyredildi. Şimdi ben eminim ki ben mesela tempo tutuyordum bir yandan izlerken birçok parçada. Herkes de bana benzer Çok bir sağ olun. şekildeydi tahminen. Bu diğer ülkelerde izlenirken nasıl tepkiler aldınız? Size neler söylediler? Bizim kadar böyle sıcak yaklaştı mı herkes? Şöyle söyleyeyim, bazı festivallerde, özellikle konsepte uygun festivallerde, mesela müzik belgeseli ödülü veren festivallerde, mesela Kanada'dan bir festival bizi burada onore etti ve en iyi müzik belgeseli ödülünü verdi. San Francisco'da olan konseptlerde, yani o bölgede olan konseptlerde zaten insanlar kendi ülkesini, kendi memleketini gördüğü için ve onu bu şekilde gördükleri için, farklı bir pencereden gördükleri için çok mutlu oldular. Birçok yerde ödül aldık aslına bakarsanız TRT belgesele gelmeden önce. Ama Türkiye ile ilgili şöyle bir hani eksiklik söyleyeyim kendi yaptığımız iş açısından. Bizimki eğlenceli bir belgesel. Bizimki müzikle, kültürle alakalı bir belgesel. Politik bir duruşu yok ama şunu gördüm, Türkiye'de her şey çok, yani ha oradan ha buradan fark etmiyor, çok politize olmuş bir biçimde ve bundan dolayı da politize bir şekilde ödüller verildiğini gördüm. Ama TRT belgeselin beni buraya davet etmesi benim için çok büyük bir umut. Yani ülkemde çok rahat hissettim bu açıdan. Çünkü illa bir yere angajı olmadan ülkemin kendi kurumu, devlet kurumu bana bu onuru verdi ve burada benim belgeselimi gösterdi. Bu büyük bir sevinç benim için. Tuğrul Bey merhaba. Buradayım. Bir Buyurun. sorumuz. Aslında Barış arkadaşım soruyu birazcık açtı. Ben de devam ettirmek istiyorum. Uluslararası gösterimlerin nerelerde olduğunu, özellikle Amerika'daki tepkilerin ne olduğunu öğrenmek isterim. Bir de başarılar diliyorum size. Çok sağ olun. İnsanın köklerine böyle bu dair hizmetlerde bulunması çok kıymetli bence. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok çeşitli yerlerde gösterildi. Önce San Francisco'da bahsedeyim. San Francisco'da Frozen Film Festivali'nde gösterime girdi. Orada bir özel seçkiye girdik. Çok güzel bir festivaldi. San Francisco New Concept Film Festival'de en iyi müzik belgeseli ödülü aldı. Orada da gösterime girdi. Orada tabii ki sahneye çıktık. Ben orada olmasam da arkadaşlarım, bugün burada benim buradayım. O gün de orada arkadaşlarım oradaydı. Daha sonra Kanada'dan bir ödülümüz oldu. Yine Bakü'den, Dokü Bakü'den, benim köklerim de Azerbaycan'a dayanıyor. Dokü Bakü'de orada yayınlandı. O açıdan da çok mutlu oldum. Güney Afrika'da yayınladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yayınlandı. O da bir müzik film festivaliydi. Sırplar ve Yunanlılar belgeselime çok takdir verdiler. Yunanistan'da 3 kere yayınlandı. Birisi Korint'te, birisi Girit'te, diğeri de Yunanistan değildi, pardon, Kıbrıs'ta yayınlandı. Yani Kıbrıs Rum kesiminde yayınlandı.
Yine Sırbistan'da iki kere yayınlandı. Bir kere Sırbistan'da yayınlandı, bir kere de Bosna Hersek'in Sırp bölgesinde yayınlandı. Yani Bosna Hersek'te yayınlandı. Orada bir Sırp özerk cumhuriyeti var. Sırplar da çok güzel ilgi gösterdi bu belgesele. Ayrıca bir de Glasgow'da yayınlandı. İskoçya'da. Orada ilk bize ödül veren orası oldu aslında. Orada zaten Balkan Focus diye bunların bir title'ları vardı. O kapsamda bizi ödüllendirdiler. Yani birçok kıtada birçok kere yayınlanmış olduk ama hiçbiri beni TRT Belgesel kadar heyecanlandırmadı, mutlu etmedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Tuğrul Bey yönetmenimizin plaketini takdim etmek üzere TRT İç Yapımlar Daire Başkan Yardımcısı Sayın Serhat Tağlı sahneye alalım. Alkışlarınızla. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum.